Evet, gençler ve genç kalanlar. Age of Empires 4'ün Norman kampanyine devam ediyoruz. Bölüm 2'deyiz. At the Battle of Hastings, the death of one man changed the course of history. The Anglo-Saxon King Harold was killed here, on England's south coast. His army defeated by William of Normandy. Anglo-Saxon rule was over forever. At Westminster Abbey on Christmas Day 1066, William was crowned the first Norman King of England. Now he had to secure power across the country. He began by stamping his mark on the landscape, building cathedrals and castles at strategic locations. Nothing like them had been seen in England before. They reminded the Anglo-Saxon population exactly who was in charge. But not all were content with living under Norman rule. Anglo-Saxon revolts broke out across the country. King William acted quickly to crush these rebellions. But there was one region where dissent was spiraling out of control: the north of England. In 1069, a group of lords from Northumbria formed an alliance with Viking invaders. Together they approached Norman-held York, a large city with an important cathedral, still protected by ancient Roman walls. But the walls couldn't save York. The city and the castle fell to the rebels. William's new kingdom was under threat. He had to get the city back under Norman control. William had no choice but to order his men north. But as the Norman forces set off on their long march towards York, how much resistance from the rebels would they encounter? Kardeşim, kralınızı öldürdük. Ne bu isyan ya? Kimse bizi isyan edemez. Kral William'ın ordusu Norman yönetimine karşı çıkanların direniş sorunuyla York'a doğru belirsiz bir ilerleyişle karşılaştı. Ne diyor? Bir kasabayı ele geçirmek için kırmızı daire işaretinin içindeki tüm düşman kuvvetlerini yok etmelisin. Ha. Peki. Evet, şu muhalefeti ezelim ya. Muhalefet neymiş? Kral burada oğlum. William the Conqueror marched north, with his army of Normans determined to take back the rebel-held city of York. But in his path stood rebel towns that harbored William's northern enemies. He would take the towns back by force. Peki. Age of Empires serilerinde yol üzerinden gitmek iyidir. Hadi önden gidelim ama. Bakalım karşıda ne var. Tamam. Dur. Ya, oklar güdümlü ya. Çok enteresan bir ok biçimi var.
Middle Torp. Bu ne abi? Hadi işareti. Middle The Torp Normans bizimdir. captured the town of Middlethorpe, establishing their presence in the north. With reinforcements to his armies soon arriving, William would need more resources to supply them. Şöyle burada kalsın. Oyun kaydediliyor. Ekonomini güçlendir. En sevdiğim görevdir. Tamam ama kaç yapacağız ekonomiyi? 4 tarla inşa et. 5 köylü odun kesmek üzere görevlendir. 2 ev daha inşa et. O iş bende, rahatım. İşçiler. İşçiler burada. Giderken işçileri de almışız. 4 tarla daha inşa et. Tarla için odun lazım. Kitamos. Böyle. Tamam. 2 ev daha inşa et. Edelim. Şöyle böyle. Biraz daha işçi lazım bana. Odun yeterli değil mi ya? Yok, odun yeterli değil. 2 ev daha inşa et. Tamam. Muhtemelen biraz daha işçi isteyecek bizden. Bunların bırakmak için bir yeri yok mu? Değirmen. Yiyecek bırakabilir. Kereste kampı. Kereste kampı lazım. Niye çalışmıyorsun sen? 1'e 1. Evet, sen çalış. Sen orada çalışamıyorsun. Tarla. 1 2 3 4. Size değirmen de lazım değil mi? Ah, değirmen. Odun. York'u geri al. The Norman army was now well supplied by a town, but it would take a sustained effort to keep the army at full strength. Akriye birlikler geldi. Ormancılık. 2'ye katla. 46. Another rebel town, Fulford, stood in defiance to William's rule. Fulford mu? Lan! Nerede bu? Burada. Tamam. Ama önce orada bakalım. Sen boşalt burayı. Kışla. Önce bir gitsin bakalım. Bakalım ne var burada. Dur. Bunlar onu yok eder. ...430... Altına çalışan yok. Etrafımızda altın var mı? Ne oluyor oğlum? Biz aldık orayı ya. Lan kaçma. Geliyorum. Abi vur ona. Ya hayır, gitsene. Saldır şuna, kaçmasın. Age of Mythology'de böyle bir görev vardı. Sana saldırıyorlardı, sonra kaçanlara haber veriyordu, daha güçlü orduyla geliyordu. Vur ona. Ya, tamam işte bu ya. Nihayet. Evet, bu yol değil mi? Yoksa bu yol mu? Hop. Hop. Giriş burada. Kaç tane var? 10 uzun yaylı milis var. Evet, biz orayı yok edebiliriz.
Burada da var. Şurada kale var. Bence buradan girebiliriz. Burası boş mu ya? Yok abi, burası boş değildir ya. Lideri değil. Harbi boşmuş lan. Girelim buradan. Ha, altın da var burada. Girelim. Alabilir miyiz? Alırız. Kışla inşa. Muhtemelen orası bana geçecek zaten de. Abi dalma çok enteresan bir dalış var ya. Niye bekliyorsun sen? Şimdi dalın ya. Adam bekliyor ya. Ya fazla hızlı gidiyor olabilirim ya. Bu arada. Fulford bizde. With the Fulford rebels eliminated, William was one step closer to York. Oyun kaydediliyor. Hadi ama. Ordum için destek topla. Nereden? Knowing he would face strong resistance in the city, William prepared to bolster his cavalry. Burada kavalye var mı ya? Burada market var. Bunu CTRL'e 1'e atabiliyoruz mu? Atabiliyoruz. Güzel. Şöyle yapacağız değil mi? 2 için. Yok. Ha, var ya, tamam. %100 hızlı okçu üretir. Süvarimiz azalıyor ya. Böyle gidemiyoruz mu? Gidemiyoruz değil mi? Yol var. Caballo. Caballos. Hop, köprü var. Köprü varsa tehlike. Bunlar altında çalışıyorlar. 4 kişi burada. Daha fazla et lazım muhtemelen. O tarlaydı değil mi? Tarlaydı. Siz oduna git. Evet, altın. Nasıl, ne yapıyorsunuz? Gel buraya. Maden kampı. Siz bir yardım etseniz de o hızlı yapsa ya. Adam aynı anda bir sürü yerde çalışıyor. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz yani. İşte Age of Empires 4. Meclis binası. Ben fazla gelenekçi olmak istemiyorum ama bilemedim. Ben, çağ değişti. Biz geride kaldık herhalde. Şeye de baktım. Ekşi'de filan da yorumlara da baktım. Orada çok güzel bir şey yapmış. Age of Empires Pro'su noob'u falan demiş ya. Biraz haklı olabilir ama. İşaret. Ne oldu? Oğlum buradalar lan. Danimarkalı baskınlarını geri püskürt. Vay Vikingler vay. Hala tekli mi basıyoruz? Peki. Süvari. Abi al onu. Kardeşim alır mısın?
Nerede? Attention. Burada mı? Gidelim oraya ya. Produit bene. Parate. Şöyle bir orada yeter herhalde. Buradan destek de geliyor zaten. Odio. Ecce Bunlar altın yap. Produit bene. Git git. Markara altın aracı gönder. Yok ya. Yok ya. Aracı göndereceğim. Attendite. Normandiya'dan gelmişim. Anglo-Sakson kralı öldürmüşüm. Bir de araç ödeyeceğim öyle The mi? Normans discovered the source of the Dane threat, an outpost on the water. William had a choice: bypass the encampment, destroy it, or pay the Danes the gold Biliyorum lan. they demanded. Bunlar saldırıyor mu? Saldırma var mı bunda? Yok abi, saldırma yok ya. Şeyini savunmak için çitleri tamamla. Tamamlayalım. Bir adam yeter, bir kadın yeterli mi? Bir kadın yeterli mi? Bir kadın her zaman yeterlidir. Abi kapıyı kırar mısın? Ne ayeti ya? Vur şuna. İndir şunu. İndir şunu. Araç ver diyor ya. Ya sen kimsin ya? Gel buraya. Ne var? Oo, hazine var. Hazine bizimdir ya. Kapı yok mu? Kapı nasıl yapılıyor? Çit kapısı. Şu aşağıda da bir sıkıntı In var. destroying the Dane outpost, William stripped the rebels of a crucial ally. Dur. Al abi. Tamam, aldı. Tamam. William's işimiz bitti. ultimate goal was within his grasp. All that remained was to enter York and destroy its keep. Bizi göremiyoruz. Şehir kapılarını aş. Aşalım. Biraz daha lazım. Şu market. Burada bizim surumuz var. Şu geliştirmeyi yapabiliriz. Tamam. Niye daha basılmıyor? Yeterli kaynak yok. Et mi lazım? Et lazım. Okçuluk binası. Demirci. Burada demirci var mı? Binalardan da pek anlayamıyorum ama bunlar ev. Burada yok. Burada var mı? Demirci falan. Yok, bunların hepsi bu kışla. Evet. Şöyle içeride kereste kampanya. Arka tarafa kadar gitmeyin. Şu demirciyi yapalım ya. Noktaya basınca boş içe gidiyor muyuz? Gitmiyoruz. Vardı öyle bir şey. Niye yok? Onu da mı sildiniz? Ah, Age of Empires. Ah. Onu da mı sildiniz abi? Vardır bir özelliği de. Ben çözemiyorum. Şehir kapılarını aç. Burası yok. Muhtemelen burası. Burası. Aa, gidelim. Gelin abi. Şunu biraz ileri verelim. Bu market.
Ahırı da ileri verelim. Kışla. Kışlayı da ileri verelim ki. Bunu 2. Bunu 3'e ver. Bunu da 4'e ver. Heh, ne oldu? Kardeşim şuna. Abi tekerli savaş yok mu ya? Yok. Alan vuruyor, anlamadım ki. Neyse, kötü bir şey söylemeyeceğim. Daha oyun yeni, kötü bir şey söylemiyorum. Devam. Sen önden git bakayım. Bak bakayım ne var orada. Git. Şehir kapısı. Var mı boş geçiş? Kenarlara gidelim. Hadi. Dön etrafını. Yok, bu aşağı kadar öyle gidiyor. Şu tarafa git. Az önce boş yer bulduk. Siz gelin bakalım. Şimdi gel bakalım buraya. Üretim azalmış. Et yok. Orada işçi mi var? Okçular. Abi bu ne? Bu ne abi? Kayma ne? Arkadaşlar. Nedir bu? Şaka mı bu? Bu ne lan? Köylü ok atıyor. Agresif köylü. Savunmaya kimse gelmeyecek mi? Abi savunmaya kimse gelmeyecek mi? Kapını yıkıyorum. Alo, kapını yıkıyorum. Ben geldim. Alo. Yok abi. Ölmüşler. Ha? Abi. Girebiliyor muyum içeri? Yok, giremiyorum. Kapını yıkıyorum ama farkındasın değil mi? Abi bu kadar kolay olmamalı ya. The Norman army poured into York and began sacking the town as they bore down on the keep. Arkadaş kapın kırıldı. Oho, kimse yok mu? Vallahi ilk defa doşladım ha. Ya da ben öyle zannettim. Evet be, oka bak. Güdümlü füze. Hadi. Buradan atabiliyor musun sen? Vay. Hadi giriyorum ya. Orada basar mı? Basar. İşçileri al. İşçiyi al. Bu ne? Kaçma. Üf. Vay anasını. Burada bir şey var mı? Bu ne? Araba. Bunda bir şey yok. Geldiler. Abi gel. Ben böyle vur kaç yapacağım. Bir tane daha alıp.
Kanser oluyorum. Che usei! In avanti! Bene, bene! Orayı korumak istediğini anlıyorum ama bizimkiler geri kaçıyor. Onunki geri kaçıyor. Bu ne? İşçi mi bu? Yok, uzun yaylı. Longbowman. Ne yapıyor? Bu ne abi? Kale mi? Dalabiliyor mu? Dalamıyor. Abi sen nereye kaçıyorsun? Nereye? Gözünü seveyim. Nereye kaçıyorsun? Şimdi teke tekte alabilir misin? 1, 2, 3. Neyse iyi vuruyormuş. Tamam. Tamam iyi vuruyormuş. Seri yapay zekayı düzeltin kardeşim. Benimki geri kaçıyor, onunki geri kaçıyor. Hayır, oyunda bilmediğimiz bir firar mekaniği mi var? The keep fell to the Norman army, and York was secured. The Northern Rebellion was over, and William the Conqueror was uncontested as King of England. Yapay zeka böyle giderse biz bayağı kanser oluruz. Kıyamet kitabı. Okuyalım bakalım. William İngiltere'yi kılıçla kazanmıştı. Biraz epik okuyalım. William İngiltere'yi kılıçla kazanmıştı ve Anglo-Sakson baronlarını daha sadık Norman soylarıyla değiştirirken merhamet etmemişti. Düzenlediği Kuzey Seferi binlerce kişinin canını almıştı. Ancak hakimiyetini sağlamlaştıran asıl şey bir arazi etüdü oldu. William 1085'te krallığındaki herkesin toprak sahipliğini kayıt altına almak için tüm İngiltere etütçüler gönderdi. Etüt o kadar detaylıydı ki sanki Tanrı'nın kıyamet gününde dünyanın vaziyetini kayıt altına alıyormuş gibi olduğu söyleniyordu. Ortaya çıkan kıyamet kitabı toprak hakimiyeti için sonraki 800 yıl boyunca yol gösterici oldu. Yok gösterici olmuş, yanlış olmuş. William'ın varisleri taht kavgasına girişecek olsalar da kıyamet kitabı halkını yönetici sınıf olarak yüceltti. Peki. Tamam. Öyle olsun. Arbalet. One weapon more than any other dominated warfare in the Norman period: the crossbow. Century crossbows like this were the culmination of centuries of development. With limbs made of steel, they were incredibly powerful. But earlier Norman crossbows had limbs made of wood. There was a limit to how powerful these wooden bows could be. So the idea that Norman crossbows were a powerful weapon is really a myth. Despite this, they were effective at medium range, and that was enough in battle. Drawing the bow repeatedly took a lot of strength. Thankfully, help was at hand. A crossbowman spanned his weapon with a device called a belt and claw. This gave him extra leverage, allowing him to use his back and legs to draw the string. Crossbowmen were vulnerable on a battlefield, so they carried large shields called pavises, so they could hunker down behind, load, pop up, shoot, and then duck back down again to reload. Crossbows were accurate,
took less training, and used cheaper ammunition than the longbow. Most importantly, you could wait to take your shot, so they were perfect for siege situations. To protect crossbowmen when they were defending castles, they used specially built wooden galleries, called hoardings. But shooting down towards an approaching enemy presented its own problems. How to stop the bolt from falling off the crossbow before it could be shot? What they did is just place the thumb loosely on the top of the bolt, which is just enough with light pressure to hold it in place. Around 1200, the Norman wooden crossbow was superseded by a new design, the composite bow. With limbs made from horn and sinew, they could be made more compact than a wooden bow. And they could deliver up to 4 times the punch. They were, however, more expensive. So whether on the battlefield or the castle rampart, simple wooden crossbows remained the main weapon of the day. Bir önceki bölümde de açılmış mıydı ya? Onu da seyredelim. At the Battle of Hastings, the death of one Tamam. man changed the course of history. The Anglo-Saxon King Harold Ha tamam, bunu seyrettik. Bir devam et değil de çık diyeyim. Evet diyelim. Bu. At Guédelon in France, to understand how castles were constructed, they're building one from scratch, using just the tools and materials of the medieval age. It's a 25-year project, the world's biggest archaeological experiment. The most important defensive feature of any castle was the wall surrounding it. Castle walls had to be incredibly thick in order to resist attack and absorb the impact of projectiles fired from trebuchets. The curtain wall was over 20 feet deep, interspersed with towers. In earlier Norman castles, they were square. But while on crusade, European knights saw that eastern towers were round. They realized that eliminating corners not only made them stronger, but also provided a better view of the surrounding landscape. Completing the walls will take some 30,000 tons of sandstone. Transport costs in the Middle Ages were incredibly expensive. So having a good supply of local stone close to the castle was vital. To extract it from the quarry, first a row of holes is hand-drilled. Once all the holes are ready, I'm ready to put in the iron wedges, and I'm ready to split it open by hitting very hard on each wedge with a big sledgehammer. The stone is split into usable blocks, then transported using horsepower and human effort. This treadwheel crane can lift up to half a ton. The walls are built like sandwiches. On the outside, you have facing walls built from better quality stones. And the inside, the rubble cores, they're built with softer stones and other offcuts from the quarry. And they're built up in layers with a very thick, coarse mortar. This ingenious method makes the walls better able to withstand hits from a trebuchet. Sandstone is too hard to be carved into intricate windows, vaults, and steps. Instead, softer, more expensive limestone is used. These sophisticated building techniques make castles the ultimate feats of medieval engineering. It's a testament to their construction that so many still stand today.
Evet, bundan sonraki bölümlerde bu videoları açmayacağım. Sadece şu tarihten sayfayı okuyayım. Çünkü bunları izleyip bölümü geçmek, izleyip bölümü geçmek bunlar uzun sürer. Tabii bu mesela kale inşa etmek hani bazılarının ilgisini çekmeyebilir. Bu yüzden bunları ayrı bir video olarak koymak daha mantıklı geliyor. Evet, şimdilik ikinci bölümü de bitirdik. Göreve devam et. Görevi yeniden başla. Bunu yapmadık mı? Burada mıyız? Sanırım buradayız. Tamam. İkinci bölümü de böylece sonlandıralım. Görüşmek üzere.